Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kokusuyla, lezzetiyle çok seveceğiniz ve alışkanlık yapacağını düşündüğüm bir tarif paylaşacağım. Sarımsaklı ekmeğin lezzetini, dokusunu bilenler biliyordur. Bu lezzeti neden poğaçada da oluşturmayayım derken böyle bir sarımsaklı sos hazırlayıp hamurları da görmüş olduğunuz şekilde bu muhteşem sosa batırınca inanılmaz bir lezzet çıktı ortaya. Buyurun hep beraber bu güzelliğin yapımına geçelim. İlk olarak hamurunu hazırlamakla işe başlıyorum. Yoğurma kabımın içine 1,5 yemek kaşığı kuru mayayı alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 dolu yemek kaşığı şekeri bıraktıktan sonra bakın dudak payı bırakacak şekilde 1 su bardağı suyum var. Tabii ki ılık olsun suyumuz. Şöyle bir karıştırıyorum öncelikle. Son olarak üzerine 1 bardak kefir bırakıyorum. İnanılmaz bir lezzet veriyor poğaçamıza. Evet bakın birden değil yavaş yavaş dökerek bir yandan da karıştırmaya devam ediyorum. Yalnız hemen burada bir püf nokta vermek istiyorum. Kefiri kesinlikle buzdolabından aldığınız gibi dökmeyin. Oda sıcaklığında olsun ki mayayı öldürmesin. Evet 3,5 su bardağı unum var. Üzerine mayalı karışımı döküyorum. Ve yoğurmaya geçeceğim. Hemen şunu da belirteyim. Ununuzun kıvamına göre, yoğunluğuna göre 1 yemek kaşığı biraz daha fazla kullanabilirsiniz unu veya eksik de kullanabilirsiniz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamurumuz olacak. Burada yine bir püf nokta daha belirtmek istiyorum. Şimdi hamur yumuşak bir hamur. Yoğururken görmüş olduğunuz şekilde elinize yapışacak. Ama bu sizi korkutmasın. Hani bu korkuyla beraber de biraz daha un ekleyeyim de hamuru toparlayayım diye kesinlikle düşünmeyin. En fazla 1 yemek kaşığı ekleyin. Yoğurdukça hamurun zaten elinizden kolaylıkla düştüğünü göreceksiniz. Evet bakın hamur artık benim elimden düştü, toparlandı. İşte bu aşamada 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip hamuru tekrardan yoğuruyorum. Toplamda 10 dakika hamurumu yoğurmuş oldum. Ne kadar çok yoğurursanız inanın o kadar özlü bir hamurunuz, kıvamlı bir hamurunuz olmuş olacak. Evet artık hamuru dinlenmeye bırakabilirim. Üzerini örtüyorum ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım. Mayalanma süresini daha net çekmek için fırın ısısını 50 dereceye getirip içine bırakabilirsiniz. O zaman çok daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Evet şimdi ben sosunu hazırlayacağım. Sarımsaklı sosunu. Mayalanmaya yakın hazırlıyorum bunu. Şimdi elimde 150 gram eritmiş olduğum tereyağım var. Üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ bırakıyorum. Ve 3 diş de rendelemiş olduğum sarımsak var. İsterseniz sarımsak tuzu da kullanabilirsiniz ama tazesin vermiş olduğu lezzet gibi olmayacaktır. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ince kıymış olduğum maydanozu da bırakıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Evet sosum artık hazır. Karıştırırken siz de fark edeceksiniz. Böyle buram buram mis gibi kokuyor. Şimdi hazır olan sosu kenara alıyorum ve poğaçamı yapmaya artık geçebilirim. Evet 1 saatin sonunda bakın hamurum 2 kat kadar kabardı. Şöyle bir yoğuracağım 1-2 dakika kadar ki içerisinde var hava kabarcıkları böylece çıkmış olacak. Evet şekil verme işlemini en rahat masamın üzerinde yapacağım için hamuru masamın üzerine alıyorum. Şöyle tekrar bir yoğurduktan sonra servis tabağı büyüklüğünde hamuru parmaklarımla bastırarak büyütüyorum. Ve hamur kartı ile bakın parçalara ayırıyorum. İsterseniz bunu bir bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Toplamda 22 tane bezeye ayıracağım. Evet şimdi her bir parçayı öncelikle bakın içe doğru katlıyorum. Hemen ardından da yuvarlama işlemine geçiyorum. Yuvarlama işlemini isterseniz elinizde isterseniz masanın üzerinde yapabilirsiniz. Nasıl kolay olacaksa. Yuvarlama işlemini yaparken eğer elinize çok fazla yapışırsa şöyle 1 yemek kaşığı kadar masanıza un bırakıp parmak uçlarınızı una bulayarak da yuvarlama işlemine devam edebilirsiniz. Evet şimdi bezelerimin hepsi hazır. Sosum da hazırdı. Şimdi poğaçaları teker teker bakın bu sosun içerisine bırakıyorum. Eğer şekilleri hani alırken bozuluyorsa yine yapmış olduğum şekilde bakın yuvarlayabilirsiniz. Bakın kabın içerisine 6-7 tane kadar poğaça bıraktım. Şimdi ben bu şekilde şöyle ellerimle karıştıracağım. Her bir poğaçayı bakın sosa iyice bulacağım. İsterseniz poğaçaların tamamını kabın içerisine aktardıktan sonra da bir işlem yapabilirsiniz.
Ama şekilleri o zaman bozulabileceği için teker teker yapmayı ben tercih ettim. Evet bakın yağlı kağıt sermiş olduğum fırın kabıma şimdi soslamış olduğum poğaçaları teker teker yerleştiriyorum. Kare kalıp kullandım ama isterseniz dikdörtgen, isterseniz yuvarlak kalıpta yapabilirsiniz. Elinizin altında hangi kalıp varsa onu değerlendirin. Sosumuzdan bir miktar artıyor ama kesinlikle onu dökmüyoruz. Poğaçalarımızın üzerine gezdireceğim. Böyle çok güzel bir şekilde tereyağlı sarımsaklı sosun içerisinde pişecek. Yumurta sarısı sürmeme gerek yok. Tereyağı olduğu için içerisinde üzerinde çok güzel bir şekilde kızarmasını sağlayacak. Evet sosu bakın geri kalanını da döktüm. Şimdi üzerini örtüyorum. Bir 15 dakika ikinci mayalanma için bırakıyorum. Evet 15 dakikanın sonunda bir miktar daha bakın kabardı. Fırını önceden ısıtmıştım 180 derecede. Kesinlikle soğuk fırına vermeyelim. Sıcak olsun fırınımız yani iyice kızgın olmuş olsun ki poğaçalarımız çok güzel bir şekilde kabarsın. Evet 180 derecede alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Kızarmaya başladı arkadaşlar. İnanılmaz bir koku sardı böyle mutfağımı. Buram buram böyle tereyağı, sarımsak inanılmaz güzel. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz. Çok güzel bir şekilde de kabardı. Artık fırından alıyorum. Hiç soğumasını beklemeden hemen böyle alacağım. Size daha yakından göstermek istiyorum. Kıvamını, dokusunu. Tabii çok sıcak olduğu için ister istemez tutmakta zorlanıyorum. Sarımsaklı poğaçalarımızı ister kahvaltıda isterseniz akşam yemeğinde tüketebilirsiniz. Bu şekilde hazırlayıp buzdolabı poşetlerine bırakıp buzluğa da atabilirsiniz. Ne zaman canınız istedi çıkartıp önden biraz ılımasını bekleyip daha sonra fırınlayabilirsiniz ya da direkt buzlu bir şekilde mikrodalgada da ısıtabilirsiniz. Puf puf yumuşacık pamuk gibi oldular. Dilimleri her elime aldığımda size böyle daha yakından göstermeye çalıştım. İnşallah net bir şekilde görünüyordur. Burada hemen küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Küçük ama oldukça değerli benim için. Hasta olmuş da olduğumuz dönemde yapmış olduğunuz dualar için çok teşekkür ediyorum. Ailem ve kendi adıma. Uzun, meşakkatli ve gerçekten de hani sabır isteyen bir hastalık. Şimdi çok şükür daha iyiyiz. Toparlanıyoruz. Daha da inşallah iyi olacağız dualarınızla beraber. Evet bu uzun zamandan beri çekmiş olduğum ilk videom. İnşallah bundan sonra tekrar aktif bir şekilde sizlerle beraber olacağım. Tekrar çok teşekkür ederim. Evet şimdi poğaçamın bakın iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Dikkat ederseniz oldukça süngerimsi bir dokuda. Hemen bir tane daha bakın bölüp göstermek istiyorum. Biz çok sevdik bu güzelliği. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.